Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ağaç yakayığı ya da Latince adıyla Hibiscus mutabilis, gösterişli çiçekleriyle ünlü ebegümecigiller yani Malvaceae ailesinin bir üyesi olan, Güney Çin, Tayvan ve Vietnam kökenli, Japon gülü, bamya, pamuk ve gülhatmi gibi bitkilerle akraba olan bir süs bitkisidir. Bitkinin adı olan Hibiscus, M.Ö. 1. yüzyılda ilk defa Dioskorides tarafından ebegümeci benzeri bitkiler için kullanılmıştır. Bitkinin soyadı olan mutabilis ise Latince'de değişken anlamına gelir. Bu ad çiçeğin gün boyunca renk değiştirmesinden ötürü konmuştur. Bitkinin çiçekleri sabah beyaz, öğleye doğru pembe ve akşam kırmızı olur. İngilizce'de ona pamuk gülü, Japonca'da fuyu, Çince'de ise mufulong denir. Ağaç yakayığı büyük yürek şeklinde ve 3 ya da 5 loblu yapraklara, iri katmerli ya da yalın kat çiçeklere ve çalı formunda bir görünüme sahiptir. Küçük kapsüller şeklinde tüylerle kaplı tohum keseleri oluşturur. Bitki sıcak ve nemli iklimleri sever. Antik Çin'de çok eski zamanlardan beri yetiştirildiği bilinmektedir. Drenajı iyi, kumlu tınlı ve humuslu topraklarda daha iyi gelişir. Güneşli ve yarı gölgeli konumlar için uygundur. Plena, Single Flower, Double Red, Versicolor ve Monstrosa bahçecilikte tercih edilen kültür çeşitleridir. Bilimsel olarak tanımı İsveçli doğa bilimci ve taksonominin kurucusu Carl Linnaeus tarafından yapılmıştır. Tropikal iklimlerde küçük bir ağaç formunu kazandığından ve çiçeklerinin şekli de şakayığı andırdığından ona ağaç şakayığı demek daha uygun olabilir. Bitki arı ve kelebekler için önemli bir nektar kaynağıdır. Aynı zamanda bülbül türleri de bitkinin çiçeklerini ziyaret eden konuklardandır. Bahçelerde, park ve yol kenarlarında süs bitkisi olarak sıklıkla kullanılır. Özellikle çiçeklerin dramatik renk geçişi bahçelere dekoratif bir çekicilik kazandırır. Ağaç şakayığı önlem alınmazsa yaprak bitleri ve beyaz sineklerden zarar görebilir. Zehirli bir bitki olmadığından evcil hayvanların yaşadığı bahçeler için de uygundur. Bitkinin çiçekleri salataları süsleyebilir, kurutularak bitki çaylarına da eklenebilir. Tüm hatmi çiçeği türleri gibi hafif tatlımsı olan çiçekleri antioksidanlar, fenolik bileşikler ve C vitamini içerir. Dolayısıyla soğuk algınlığına karşı ateş düşürücü ve iltihap önleyici bitkisel ilaç olarak kullanılabilir. Ayrıca cildi yumuşatıcı özelliğinden ötürü bazı kozmetik ürünlere ve hatta banyo suyuna da eklenebilir. Bitkinin yaprakları da eski Çin yemekleri tariflerinde kullanılsa da günümüzde gıda olarak kullanımı yaygın değildir. Ağaç şakayığı çoğunlukla çelikle çoğaltılır. Bahar aylarında genç ve yeşil dallardan alınan çelikler kolaylıkla köklenir. Yazın haftada birkaç defa sulanırken kışın kök çürümesine karşı dikkatli olunmalıdır. Organik maddece zengin bir toprak tercih edilmelidir. Bahçenizde rüzgardan korunabileceği ve bol ışık alabileceği ortamlara dikilebilir. Ağaç şakayığı soğuğa karşı çok dayanıklı olmadığı için don olaylarından korunması amacıyla mutlaka malçlama yapılmalıdır. Plena kültür çeşidi diğer çeşitler arasında en popüler olanıdır. Bitkinin çiçeklerinden elde edilen doğal bir boya Japon geleneksel boyama sanatında kullanılır. Çin kültüründe güzellik ve zarafetin gelip geçici oluşunu sembolize eder. Bazı Çin şiirlerinde çiçeklerin gün içindeki değişimi insan ruh hallerine benzetilmiştir. Japonya'da ise çiçeklerinin renk değiştirmesinden ötürü kısa ömürlü aşkların ve anlık tutkuların sembolü olmuştur. Bu renk değişimi aynı zamanda hayatın değişkenliğini ve doğanın döngüsünü de temsil eder. Çiçeklerin dilinde anlık heves, iç güzellik ve hayranlık gibi anlamları vardır. Daha düz anlamıyla ağaç şakayığı çiçekleri çok renkli bir kişiliğe sahip olduğu düşünülen kişilere verilir. Rüyada ağaç şakayığı görmek ise duygusal değişimler, aşk acısının iyileşmesi ve içsel dönüşümler şeklinde yorumlanır. Ağaç şakayığı hakkında Çin'in güneyinde anlatılan bir efsane şöyledir. Bir zamanlar yüce bir dağın eteklerinde yapayalnız bir kız yaşarmış. Güzelliği dillere destan olan bu güzel kızın yüzü hiç gülmezmiş. Bir gün bir genç adam ona her sabah beyaz, öğle vakti pembe, akşam ise kırmızıya dönen bir çiçek getirmeye başlamış. Kız bu çiçekleri her gördüğünde her nedense neşeyle gülümseme isteği duyuyormuş. Her gün böylesi güzel bir çiçek almak bu güzel kızın ruhunu zamanla yumuşatmış ve kız sonunda bu genç adama aşık olmuş. Ancak genç adam bir gün kızın hayatına girdiği gibi bir veda bile etmeden çekip gitmiş ve bir daha da dönmemiş. Kız her gün aynı yerde sevdiği adamın ona çiçek getirmesini beklemiş ama nafile. Kızın yüzü de tıpkı çiçekler gibi sabahları aşk ve umutla parıldarken öğleye doğru duyduğu üzüntü ve şüpheyle kararıyor ve akşam olduğunda ise
duyduğu utanç ve öfkeyle kızarıyormuş. Derler ki o gün bugündür ağaç şakayığı da her gün aynı döngüyü yaşar. Aşkın bu apansız geliş gidişini simgeler. Gelip geçici bir aşkın 3 evresini anlatan bu güzel hikaye umarım sizin de hoşunuza gitmiştir sevgili bitki dostlarım.